Bugün sizlerle bu tabakta görmüş olduğunuz kırmızı kadife keki, kremalı kırmızı kadife keki yapacağız. Şöyle göstereyim. Çilekle muzla içine döşediğimiz gerçekten dokusu çok güzel olan bir kek. Şöyle de kesiyorum size göstermek için. Bakın gayet güzel sünger gibi bir yapısı var. Hadi buyurun yapılışına ve malzemelerine geçelim. Şimdi malzemeleri saymadan önce bir hatırlatma yapayım. Hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bütün tariflerde tekrar sizinle buluşabiliriz. Umarım beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezsiniz. Önce malzemelerden başlayayım o zaman. 5 yumurtanın burada sarısını ve akını ayırdım. Daha sonra 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, buğday, mısır fark etmez. 1,5 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şuraya koydum. 1 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi tercih ettim. 2 yemek kaşığı kakao, 2 çay kaşığı kakao pardon ve 2 çay kaşığı gıda boyası var. 1,5 su bardağı da toz şeker var. Su bardağı ölçümüz klasik 200 mililitrelik su bardağı. Şimdi önce yumurtanın akına şöyle 1 çimdik tuz atıyorum ve bunu köpük köpük olana kadar, böyle krem şanti kıvamı gibi olana kadar, hatta sevmediğim bir tabir ama tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Evet, şimdi kremamız böyle birkaç dakika içinde gördüğünüz gibi hani o tıraş köpüğü kıvamına ulaştı. Şimdi ben bunu alacağım ve yumurtanın sarılarıyla işleme geçeceğim. Bu kenarda dursun. Şimdi yumurtanın sarılarını aldık. Tekrar aynı çırpma telini kullanacağım. Şimdi burada 5 tane yumurtanın sarısına 1,5 bardak toz şeker ilave ediyoruz. Benim diğer tariflerimden de bilirsiniz, ben yumurta ile şekeri çırparken şöyle biraz çırptıktan sonra mutlaka yarım çay bardağı bayağı kaynara yakın sıcak su eklerim. Çok daha kolay çözülmesini ve köpürmesini sağlıyorlar. Şimdi bu biraz çırpacak. Hafif karıştığında suyu ekleyeceğim ve o zaman göreceksiniz böyle açık krema kıvamına gelince bununla işimiz tamam olacak. Evet, çektiğimi sanırken çekmemişim bu aşamayı. Kusura bakmayın, hemen söyleyeyim. İçine unumuzu, nişastamızı, kabartma tozumuzu, gıda boyamızı ve kakaomuzu ekledik. Şimdi biraz daha düşük devirde çırpmaya devam ediyoruz. Tamamen karışınca malzemeler, çırpma işlemimiz bitmiş olacak. Yüksek devir almayın bu saatte. Rengi çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ama bana böyle bir eksiklik var gibi geldi. Sonradan hatırladım. Kıvamının bu kadar koyu olmaması için şöyle yarım su bardağından da az zeytinyağı ekledim. Şu aşamada ekleyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Tekrar şöyle düşük bir devirde çırpıyoruz ve beyazlarıyla karıştıracağız. Evet, şimdi bakın rengimiz o kadar güzel bir renk oldu ki. Şimdi beyazı da aldık mı ne oldu? Kırmızı beyaz Türkiye'yi yakaladık. Bayrağımızın güzel renklerini şimdi bir araya getirelim. Bu kırmızılığı da biraz kıralım. Önce akının şöyle 1/4 kadar bir kısmını aldım. Bununla iyice harmanladıktan sonra diğerini ekleyeceğim. Şöyle katlama tekniği dediğimiz alttan üste doğru yavaş hareketlerle akını söndürmeden bunu birbirine ekliyoruz. İlk aşamayı karıştırdıktan sonra ikinci aşamaya geçelim. Şimdi bu karıştırma kısmı çok önemli. Eğer yeterince iyi karıştırmazsanız aralarda beyazlar kalır ve piştikten sonra gerçekten pek de hoş olmuyor o durum. O yüzden yavaş yavaş beyazını söndürmeden tamamen homojen hale gelene kadar bunları karıştıracağız. Ve şimdi ikinci aşamasını döküyorum. Böyle kademeli olarak bunları birbirine ekleyeceğiz. Karışımın belli bir aşamasında şöyle el çırpıcısı da kullandım. Çünkü spatula yeterli olmuyor beyazları tamamen karıştırmaya. Bununla hafif hareketlerle şu şekilde çırparak karıştırdım. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırına ben böyle 26 santim çapında yuvarlak bir kek kalıbı kullanacağım. Ona dökeceğiz. 170 derecede önceden ısıttığımız fırında bunu pişireceğiz. En az bir 30 dakika, 35 dakika pişecek. Fırınlarınıza göre değişebilir. Mutlaka çıkarmadan önce kürdan testini yapmanızı tavsiye ederim. Evet, biliyorsunuz ben kalıpların yanlarını yağlamıyorum.
Çünkü yanlarını yağladığınızda ortada daha fazla bir bombeleşme oluşuyor. Kalıba dökerken de en ortadan değil de yanlardan dökmeye çalışın. Eğer kalıbınız böyle çok sağlam değilse kelepçesi mutlaka altına bir tepsi koyup öyle pişirin. Yoksa kenarlarından akmalar olacaktır. Çünkü hamur katı değil, sıvı bir hamur. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Her zamanki gibi şöyle hafifçe bir masaya vuruyoruz. İçindeki hava kabarcıkları çıkıyor. Şöyle bir iki de sallıyoruz. Evet, fırına gitmeye hazırız. Çıkınca görüşeceğiz. Evet, kekimiz pişti, soğudu. Şöyle ters çevirdim ben. İkiye böldüm. Şimdi arasını kremayla süsleyeceğiz. Evet, kelepçeli kabımızın tabanını çıkardık. Bunu tekrar yaydık. Süsleme aşamasında bize yardım edecek. Pastacı kreması hazırladık. Bunun tarifini merak edenler için tarif sayfamda var. Ama dolapta fazla beklettiğim için bayağı kıvam almış ve akmıyor. O yüzden kaşıkla dökeceğim. Şimdi çilekleri yan duvarlarına dizeceğiz. Şöyle kestim ben bunları. Şu kısımları dışa gelsin. Pastayı böyle kremayı gömerek dizelim bunları. Kremanın üzerine muz ve çilekle süsledik. Şimdi çok ince bir tabaka bunun üzerine de kremadan süreceğim. Daha sonra üstünü kapatacağım. Şimdi üst katını da kapattık. Az önce en zemini de yapmıştım da oraya çekememişim. Şöyle çok az sütle ıslatıyoruz. Hani kek zaten yumuşacık ama kuru bir kısım kalmasın diye özellikle şu kenar kısımlarını çok az normal boş sütle, şeker falan koymanıza gerek yok. Çok az ıslatıyoruz. Şimdi kalan kremamızı bunun üzerine ince bir tabak olacak kadar şekilde sadece üst kısmına süreceğiz. O piştiğinde çıkan ilk kabaran üst kısmını ayırmıştım ben. Onu güzelce robottan geçirdim. O kırıntıları da şimdi bu kremanın üzerine serip dolaba kaldıracağım. Ve böyle dolapta 1-2 saat iyice pasta ve krema bütünleştikten sonra servisimizi yapacağız. Bu üstteki kremanın az olması önemli değil çünkü bunun tek amacı üzerine dökeceğimiz o kırıntıları güzelce tutması. Evet, şöyle robottan geçirdim ben üzerine dökeceğim o kırıntıları. Evet, kadife pastamızı hazırladık. Dolapta bekledi. Şu anda dokusu, süngerimsi çok güzel. Tam bir kadife hissini veriyor bize. Hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.